Selamlar dostlar, tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda Souls-like oyunlarındaki gibi rakip düşmana nasıl kitlenebileceğinizi ve bu sistemi nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi benim mouse tekerinin o kendi tıkına ayarlı. Yani oraya bastığımda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kitleniyor. Tekrardan basarsam da çıkıyor bu moddan. Şöyle hatta göstereyim bir daha. Bu şekilde etrafında döndüğümüzde karakter rakip düşmana odaklı bir şekilde hareket ediyor. Görmüş olduğunuz gibi. Dilerseniz videoya geçebiliriz. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi dostlar bu video birazcık uzun olacak gibi duruyor. Öncelikle şöyle göstereyim. Kodlar burada yani. Blueprint sisteminde kurduğum. Bütün nodlar burada. Şu anda görmüş olduğunuz gibi. Bunun dışında bir adet şöyle default enemimiz var. Bu sizin herhangi bir karakteriniz olabilir yani şey olarak, rakip olarak ya da bir base class'ınız vardır. Orada bu şekilde bir düşman oluşturdunuz diyelim. Burada da şöyle target lock indicator'ımız var. Bende tabii şöyle ufaktan şey sistemleri var işte candır, takip etme falanlar ama bunlar çok önemli değil tabii. Burada bizim önemli olan buradaki target lock sistemimiz. Bu tabii geliştirilebilir bir sistem. Onları da açıklayacağım. Şimdi öncelikle bizim bir adet input eklememiz gerekiyor. Şöyle Ctrl Space yaptım. Bu benim tabii bir oyun geliştirme yaptığım bir proje olduğu için baya bir dosyalama yapmışım. Şöyle input kısmına giriyorsunuz. Actions'ta bir adet şöyle sağ tıkladık. Input'a geldik. Buradan input action oluşturuyoruz. Buna bastığımızda zaten direkt oluşturacağız. Burada sadece isim girmeniz gerekiyor. İsim girdikten sonra isimde mesela burada ne girmişiz? Input action lock to enemy diye bir şey girmişim mesela. Input girmişim. Sonra burada bunun data seti var. imc default. Zaten bunlar standart. Burada geliyorum. Mesela ben de ayarlayayım zaten. Geldim. Şurada mappings kısmı var. Burada artı butonuna tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi bana tabi burası biraz bug'lı. Şunları tekrardan açıyor niyeyse. Burada yeni bir tane gördüğünüz gibi seçenek oluşturdu. Burada none kısmına tıklıyorum ve buraya az demin yazdığınız isim neyse örneğin lock to enemy bunu seçiyorum. Ve bu bana otomatikmen bir adet input girişi sağlıyor. Buradan tabi ben de bu ayarla geldim işte ne yaptım? Buradan bir tane şuradan artıya tıkladım ve buna işte middle mouse button. Ben de orta mouse butonuna bir de gamepad'de soldaki ne bu analog tuşuna basmaya ayarla örneğin. Bunlara basınca sistem çalışıyor. Ben şunu sileyim tabi. Hemen şöyle burayı save'liyoruz sonra kapatıyoruz. Burayla işimiz kalmıyor. Default enemy için şöyle söyleyeyim. Hemen gelelim. Nerede bizim default game enemies? Default enemy. Bir tane karakter klası. Geldim. Sağ tıkladım. Blueprint class dedim. Burada bir tane karakter oluşturdum. Adını da işte BP default enemy yapmışım. Daha sonra bunun içine giriyorum. Burada tabii bende health sistemi falan var ama bunlar tabii sizde ayarlıdır değildir bilemem. Bu videoda bunlar değil konumuz tabii. Burada önemli olan burayı hani düşmanlarımızı oluşturduktan sonra şu en üstteki komponentin en üstündeki self kısmına tıklıyoruz ve bu search kısmına details panelde buraya tag yazıyoruz. Daha sonra bu taglar kısmına bir adet artı butonuna tıklayıp tag eklememiz gerekiyor. Burada ismini de görmüş olduğunuz gibi enemy yapmanız gerekiyor ya da siz ne olarak kullanacaksanız. Tabii şunu silelim gerek yok. Daha sonra burada eklememiz gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Burada sanırsam şu anlık bir şey yok. Indicator sistemi var. Indicator sistemi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Tamamen özelleştirilebilir bir şey yani bu. Onu da ben nasıl yaptığımı göstereceğim. Ben tabii neyle yapmışım? Niagara Particle System'la yapmışım ben. Ama siz isterseniz buraya bir tane static mesh de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Video çok uzun olmazsa onu da gösteririm belki. Nereye yapacağınızdan da bahsedeceğim tabii. Şimdi geldik BP main karaktere. Burada bizim input action'ı hiç bilmeyenler için gösteriyorum. Buraya neydi mesela? Lock to enemy'ydi sanırsam. Aynen.
Bunu yazıyorum. Sonra buna tıklayıp burada bir tane oluşturuyorum bu nottan. Bu bizim input'umuz. Buna bastığımızda çalışacak. Burada output kısmından triggered started diyor. Ben buradan started'ı alıyorum genelde. Trigger'la da yapabilirsiniz ama onda bir şeyler eklemeniz gerekiyor. Hiç gerek yok. Bu started'da gayet çalışıyor. Daha sonra buradan sonra tabii şunlardan bahsetmedik. Bizim değişkenlerimiz var. Bu değişkenleri şöyle tek tek göstereyim. Is locked. Bunları şu an açıklasam mı bilmiyorum ama hadi açıklayayım. Bunlar bizim is locked. Hepsini tek tek açıklayayım bari. Is locked bizim o anki durumu kontrol etmemizi sağlıyor. Hani düşmana kilitli miyiz değil miyiz? Bu is locked bunun için bu zaten boolean doğru mu yanlış mı diye düşünün. Locked target bizim kitlendiğimiz düşman direkt onu o değişkeni tutuyor. Lock distance bizim ne kadar mesafeden e, düşmana odaklanacağımızı, kitleneceğimizi tutuyor ve ayrıca atıyorum bu 3000 ya. 3000 neye denk geliyor? 300 metreye mi denk geliyor? 30 metreye mi denk geliyor Unreal'da? Şu an unuttum işte. 3000 santim diye yani 3000 santim 30 metre o zaman. Tamam. 30 metre. Anladınız siz. İşte Unreal'ın birim şeysi bu. 3000 birimden sonra otomatikmen mesela şey oluyor. Lock sistemi bozuluyor yani siz butona basmadan. Ondan sonra lock angle var bizim. Kitlenme açısı. Bu normalde 45 falan yaparsanız işte 45 derecelik bir açı yani koni gibi düşünün. Karakterin önünde 45 derecelik bir koni oluşturursunuz. Mesela şu an 180 aslında 180 tamamını alıyor gibi bir şey. Burası birazcık farklı. Bunu az sonra göstereceğim. Best dot product e, koni oluşturduğumuz koninin içerisindeki en iyi noktayı alıyor ve bu en iyi nokta karakterin odaklandığı nokta oluyor. Yani yön olarak en yakın karakter hangisi ise onun verisini burada tutuyoruz kısacası. Temp closest enemy adı üstünde bu geçici olarak tuttuğumuz yani o anki odaklandığımız karakter. Daha sonra kamera smoothing var. Ben bunu sıfırda kullanıyorum. Bunu yine gösteririm. Onun dışında bir adet de hit aktörümüz var. Hit aktör de buradaki Sphere Trace'ten çıkan nerede? Şuradaki aktörü tutuyor. Yine bu bir şey için lazım burada bir yerde. Onu da göstereceğiz. Şimdi geldik. Input'umuzu çağırdık. Daha sonra isLocked değişkenini alıyoruz buradan kontrolle. Buraya bırakıyoruz. Ya da geldiniz buradan sürüklediniz. Get isLocked'ı aldınız. Daha sonra bir adet branch. Branch'i de B'ye basıp sol tık yaptığınızda gelir. Buradan bu kontrolü sağlıyoruz. Diyoruz ki işte kitle mi? Hani kitli karakter var mı şu anda? Hani odaklandığımız. Diyor ki bize işte var. Varsa bir sonraki basışımızda burayı yapıyor. Kısa olan tarafı göstererek başladım. Sistem alt taraftaki. Burada şu anda görmüş olduğunuz gibi direkt sıfırlamaya yarıyor. Yani izlak durumunu false'a çekiyor. İşte kitli karakteri boşa alıyor. Onun dışında timer kullanıyoruz. Event tick kullanmıyoruz. Onu sıfırlıyor. Daha sonra burada o karakterin işte kendi etrafında dönme olayını aktifleştiriyor. Odaklandığımızda hani karaktere rakip düşmana bakıyor ya onu burada sıfırlıyor. Daha sonra burada ne yapıyor? Üstündeki noktayı siliyor. Hani üstünde şey çıkıyor ya indicator dediğimiz. Onu burada kapatıyoruz. Daha sonra da ne yapıyormuşuz? Kamera lock. Ha, bu da çok önemli bir şey. Bu bir anlık böyle dönüş yapıyor. Onu engellemek için onu kapatıyor. Çünkü birazcık o sevmediğim bir efekt. Onu ben kapatıyorum. Tabi buraları özelleştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. False kısmında asıl olayımız burası. Şimdi bizim burada sisteme giriş yaptığımız yer yani tıkladığımızda karakteri seçeceğimiz kısım. Burada Sphere Trace for Object kullanıyoruz. Bu karakterimizden Get Actor Location bizim karakterimizi alıyor arkadaşlar. Bunu sağ tıklayıp Get Actor Location yazarsanız tabi bütün bunları kendi karakterimizde yapıyoruz. Bunu söylemeyi unuttum ama kendi karakterimizin event grafında yapıyoruz bu sistemi. Daha sonra geldik Get Actor Location'ı aldık. Şunların ikisini ayarladık ama bunu söylemedik bak. False'dan sonra bu iki değeri sıfırlamamız gerekiyor.
Bunu söyledik 3000'i. Bunların default value'su arkadaşlar. Bunu 3000 yapmışım. Özelleştirilebilir tabii bu. İstediğiniz değeri deneyerek bunu ayarlayabilirsiniz. Lock angle bunu da söyledik. 180. Ha, şunu söylemedik. Şunun default value'su -1 olacak. Yani sıfırmış gibi düşünün. Bunun sıfırı yani hiç olmamışı -1. -1 ile 1 aralığında çünkü bu. -1 de bunun yok sayılması gibi düşünün. O yüzden bu -1 oluyor. Burada bunu buradan çekiyoruz. Bstat product. Bunu gelip set yapıyoruz. Bunun mesela değeri 0 ya. Bunu -1 yaptığımızda bu sıfırlanmış oluyor. Onun dışında temp closest enemy'yi de sıfırlıyoruz burada. E, Bu seçtiğimiz düşmanı sıfırlıyor otomatik kısacası. Daha sonra geldik sağ tıkladık. Sphere Trace by Channel yazdık. Ee, Şundan. Burada tabi aşağıda bir tane daha var ama bunu göstereceğim ilerleyen zamanda. Şurayı önce bir şey yapalım, anlatalım. Daha sonra işte Sphere Trace çağırdınız bunu. Buradan Start End var. Bunları almamız gerekiyor işte Sphere'ı şey yapmak için. Geldiniz şurayı da hatta for duration yapın test etmek için. Bunu sonra none'a çekersiniz. None yaptığınızda o ışınlar çıkmayacaktır. Buradan bir şimdi ışın atacağız. Nasıl atacağız? Get actor location'ı alacağız. Bu start point'imiz gibi düşün. Hani bir ışın atıyoruz. Işını get actor location yani karakterin bulunduğu konumdan atıyor. Daha sonra bir end point yani bitiş noktasını ayarlamamız gerekiyor. Bitiş noktası da şöyle bir sistem var burada. Get player controller'ı alıyoruz. Daha sonra deproject screen to world. Bunu yazarsanız çıkar sanırsam. Aynen. Deproject screen to world. Bu bizim ekrandan dünyanın ortasına aslında bir işte trace'te çizgi çekmemizi sağlıyor. Bu da aslında bizim şey noktamız oluyor. Eğimin olduğu yer hani nişangahın olduğu yer kısacası. Bunu da şu şekilde gene get viewport size yapıyoruz. Yine kontrol ediyorum bazen olmayabiliyor burada. Onun için mesela öncelikle atıyorum get player kontrolleri almanız gerekebiliyor. O yüzden böyle yazıyorum. Eğer çıkmazsa zaten şuradaki content sensitivity kısmını kapatırsanız aradığınızda istediğiniz şey çıkar orada arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. İşte get viewport size aldınız. Daha sonra buradan çekiyorsunuz. Buraya break yazıyorsunuz. Break vector 2D alıyorsunuz. Daha sonra bunları şöyle buradan çektik. Buraya divide yazarsanız burada bölme işlemini yaparsınız. Bunu ikiye bölüyoruz. Ee, Hem x'i hem y'yi ikiye böldüğümüzde bize bu ekranın ortasını veriyor kısacası. Deproject Screen to World'un x ve y'sini. Hatta bu da şöyle gösterelim. Deproject. Şöyle mavi bir input var burada aslında. Buna sağ tıklayıp buradan split struct pin demeniz gerekiyor ki iki değeri de ayrı ayrı olarak ayarlayabilelim. Şimdi bunu siliyorum. Daha sonra işte buradaki world position'ı geliyorum buraya add yazıyorum. Artı yani bunu ekleme yapıyorum diye düşünün. Gelip buradan world direction'ı alıyorum. Buna da multiply yapıyorum. Yani çarpım işlemi. Şöyle multiply yazdım. Daha sonra buradan bizim lock distance'ımız vardı. Bu işte bizim bu sphere trace'in ne kadar uzağa gideceğini gösteriyor. Yani burada mesela 3000 birim uzağa gidebiliyor. Bunu bununla çarptığımızda bu da şöyle oluyor. Şimdi onu da gösterelim. Bilmeyen illa vardır. Multiply dediğinizde normalde bakın iki tarafta vektör olarak geliyor. Şurada alttakine tıklayıp buradan bunu to float demeniz lazım. To float double precision. Buna tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi bu otomatik buna çevrilecek. Ya da direkt bunu işte buraya şey yaptığınızda taktığınızda da bunun input'una yine o yeşil olabilir emin değilim. İşte deneyip yaparsınız. Daha sonra burada bir add eklemiştik. Bunun çıkışını geliyoruz. Bunun girişine ekliyoruz. Daha sonra bunu da end kısmına bağlıyoruz. Şimdi bizim spare trace var object dediğimiz şu an ne yaptık mesela? Şöyle hemen girip gösterelim. Açılırsa tabii. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir trace gitmesi gerekiyor. Tabii şuradaki radyusu 100 yapmanız gerekiyor. Bunu siz tabii özelleştirebilirsiniz. Ben de bu 100. Hatta bunu da gelip değişkene atayıp bunu işte buradan değiştirebilirsiniz daha sonra.
Onun dışında object type'ımız var Sphere Trace'te. Bunu gelip şuradan çıkarttınız. Make array yazıyor burada. Yazıyorsunuz. Onu seçiyorsunuz. Şu an görmüş olduğunuz gibi mesela world static diyor. Bunu gelip buradan sizin karakter klasınız neyse onu seçeceksiniz ki Unreal'da bu zaten Pawn diye geçiyor. O yüzden gelip Pawn'ı seçtik mesela. E, Pawn'ı seçtik. Artık sadece mesela Pawn klaslarını seçecek. Yani gidip atıyorum farklı bir klasta nedir mesela World Dynamic'te gelip buradaki dünyadaki şu binayı seçmez. Bu bizim bu işimize yarıyor kısacası. Daha sonra burada Actors to Ignore var. Eğer özellikle istediğiniz aktörler varsa atıyorum Pawn klasındadır. Ama bunu istemiyorsunuzdur. Gelip buradan ayarlayabilirsiniz. Bunu tabi şu an bizde yok. Bunu göstermeyeceğim. Daha sonra burada Draw Debug o çizgileri çekmesi için bunu for duration'a getiriyorum. Daha sonra bunu none işte her şey bitti diyelim. Sistem tamam. None'a alırsınız. Olur biter. Ignore self işaretli olacak. Kendimizi işaretlemeyeceğiz. Burada draft time falan default zaten o çizgilerin renklerini falan gösteriyor. Daha sonra burada şundan en son bahsedeceğim. Bu çünkü farklı bir olay. Anlatacağım onu da. Daha sonra burada bizim yine bir branch atıyoruz. Branch ile buradan sphere trace'ten gelen return value'yu bağlıyoruz. Daha sonra işte out exec pin'ini bağlıyoruz. Bu bize kısacası şey diyor. Sphere trace bir şeye değdi mi? Tamam değdi. O zaman true. İşte değmedi mi? False'sa mesela daha geniş alan taranıyor demişim. Buradaki sistem için mesela burayı tekrardan yazıp buraya oluşturabilirsiniz. Buradaki durumda şu şekilde arkadaşlar. Hemen başlatayım. Şimdi boşluğa yapacağım şu anda. Mesela geldim. Sol üstte gördüğünüz gibi mavi yazıyla daha geniş alan taranıyor diyor. Demek ki orası false oldu ve orası şey oldu. Çalıştı. Oradaki sistemde şu şekilde olabilir. Şu an yapılı değil. Ama sistem zaten kitlenme mekaniği anlattığı için kitlenme mekaniğini anlattığı için orayı siz yapabilirsiniz kendinizde diye düşünüyorum. Mesela şu anda kilitlendiğim için öyle bir şey demiyor. Çünkü true kısmı çalışıyor. Ee, Bunu aslında gösterebilirim şu şekilde. Nasıl gösteririz? Şurayı debug'ı spawned yaparsak karakterinize şu anda mesela gördüğünüz gibi tak boşluğu seçince alt taraf çalışıyor. Eğer bir tane şöyle düşmanı seçtiğimde true kısmı çalışıyor gördüğünüz gibi. Bunu kapatalım. Şimdi burada şuradan sonrasını ayarlarsınız dedik. Şimdi buradan true kısmı bizim sistemin tamamen çalıştığı kısım. Burada out hit'ten geliyorsunuz. Şöyle make array yazarsanız şu nodu alırsınız zaten. Bunu aldınız. Daha sonra buradan çekiyorsunuz. For each loop. Görmüş olduğunuz gibi for each loop. Bunu tek başına yazıp alırsanız sanırsam birleştiremeyebilirsiniz. Girişi farklı olabiliyor çünkü bakalım. Bunu buradan alabiliyorsunuz. Şöyle yapsanız alabiliyorsunuz. Tamam her şekilde alıyorsunuz bunu. Sıkıntı yok. Ee, Hiç bilmeyenler için yine gösteriyoruz. Alamayabiliyor bazıları. O yüzden göstermiş olalım. Şimdi daha sonra for each loop'umuzu aldık. For each loop bize şunu sağlıyor. Her sphere trace for object çalıştığında buradaki kodu çalıştırıyor. Kısacası. En basit şekilde. Bu da tamamlandığında da hatta buradan buradaki kodu çalıştırıyor. Bu kod da aslında bizim şeyimizi sağlıyor. Karakterimizi düşmana döndürmemizi sağlıyor. Burada şu anda mesela aktör has tag kısmını burada kontrol ediyoruz. Buradan geldiniz, sağ tıkladınız. Aktör has tag yazdınız. Tamam mı? Bunu aldık mesela. Bu self kısmı şuradan gelip array element diyor. For each loop'un output'undan bunu geldik, sürükledik. Break yazıyoruz. Break hit result ile buradan aslında zaten şurayı bağlamıştık ya. Buradaki sonuçları alıyoruz aynen. Şuradakiyle aynı şey. Sadece biz bunu buraya vermiş olduk. Buradan alıyoruz. Değişen bir şey yok. Şunun görmüş olduğunuz gibi bu kadar output'u var yani. Bunları kullanacağız. Tabi gerekirse şu an sadece hit aktör gerekiyor bize bu sistem için. İşte aktör has tag'i aldınız. Sağ tık yaptınız.
Daha sonra buradan hit aktörü aldınız. Aktör has tag'e bağladınız. Buraya da enemy yazdınız. Buradan tag olarak enemy olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Bu tag da sadece pavnlarda aranıyor zaten. Yani biz her türlü bunu pawn klasında çalıştırıyoruz. Tamam. Buraya kadar okey. Şimdi buradan sonra bunu yine branch'e bağlıyoruz. Bunu kontrol etmek için. Ee, Buradan şuraya da bir şey gidiyor ama bunu da anlatacağız. Onu da anlatacağız, göstereceğiz. Daha sonra bizim burada get actor location, yani bizim trace'imizin çarptığı, yani bu trace geliyor çarpıyor ya. Görmüş olduğunuz gibi şöyle üstünde kırmızı bir kare çıkıyor gördüğünüz üzere. O kare işte bizim onu çarptı. O noktayı alıyor. Get actor location. Normalde bunu düz yazarsak bu bizim self olarak gelir. Get actor location. Yani bizim kendi karakterimizin e, konumunu alır. Buradan hit aktörü çekip bunu bağlamamız gerekiyor. Bu sefer ne oldu? Onun konumunu almış olduk. Onun konumunu bizim karakterin konumundan, bu da bizim karakterin, az demin yazdım, get actor location, bizim konumdan çıkartıyoruz. Basit. Bunu bundan çıkarttık. Şu çıkartma işlemi falan diyorum ama bu da subtract yani. Ya da buraya eksi yazsanız da çıkıyor herhalde. Direkt çıkmıyormuş tabi. Siz buraya subtract yazın İngilizcesini. Evet, şimdi buraya subtract yazdık. Çıkarttık. Daha sonra bu değeri gelmişiz, ne yapmışız? Normalize yapmışız. Bu bizim bu değeri normalize etmemize sağlıyor. Yani 0 ile 1 arasını almamızı sağlıyor. Daha sonra buradan bir de hit aktörü şey yapmışız mesela. Promote to variable demişiz. Bu hit aktörü öyle oluşturmuşuz. Yani gelip burada artıya basarak oluşturmamışız. Buradan gelip bunu oluşturabilirsiniz. Eğer onu orada oluşturduysanız silip buradan tekrar oluşturabilirsiniz. Normalize yaptık. Daha sonra ne yapacağız? Burada iki seçeneğimiz var. Evet, hemen onu da bahsedelim. Burada get actor forward vektör var. Bir de bizim kameranın forward vektörü var. Bu ne işe yarıyor bunlar? Birisi kameraya göre, birisi de karakterin yüzünü döndüğü tarafa göre. Ben burada kamerayı tercih ettim. Siz bunu da tercih edebilirsiniz. Şu an mesela üsttekini, yani follow kameranınkini alırsak görmüş olduğunuz gibi karakterin arkası dönükken biz onu seçebiliyoruz. Ama şunu bağlarsam mesela, hemen olay yerinde gösteriyorum. Karakterin arkası dönükken yine bağlandı. Demek ki bu hiçbir farkı yaratmıyormuş arkadaşlar. Yerinde gösterme açısından. Bizim lock angle'ımız 180. 180 olursa tabii ki algılar. Çünkü tamamını kapsıyor. Bunu mesela 45 yaptık. 45 derece açı. Şimdi bu asla onu almaz. Gördüğünüz gibi. Eğer nerede abi? Lock angle'ı 180'de kullanırsanız tamamını alıyor. Ama 45'te kullanırsanız işte 45 dereceymiş gibi düşünebilirsiniz. Ben bunu tamamını alsın diye 180'e alıyorum. Çünkü tamamını alsın istiyorum, yani açısal olarak arkası dönükken de, hani hatta arkası dönükken değil, follow kamerayı kullandığım için. Bunu kamerayla da 45 derece yapabilirsiniz ama arkası dönükken almaz bu sefer. Buradaki sistemi umarım anlamışsınızdır. Biraz karmaşık. Karmaşık olan da koddaki tek kısım şurası, yani burası tamamen özelleştirilebilir. Hani kod genel olarak özelleştirebilir ama yani tamamen size kalmış. Burayı tabi çözmeniz lazım. Burada kosinüsünü falan alıyoruz. Biraz matematiksel işlemler. Burada ne yaptık? Burayla ilgili çok konuştuk ya. Daha sonra burada bir dot var. Mesela bu dot ne dotu? Şöyle geldik buradan. Dot product. Dot product bizim buradaki rakibin konumuyla bizim konumumuzu çıkartıp, örneğin aramızda 50 birim mesafe var. Bunu 50 birim mesafeyi hesapladı burada, işte 50 50 50 çıktı, tamam mı? Konumumuz X, Y, Z'de. Bunu normalize ediyor. Yani 0 ile 1 arasına alıyor. Daha sonra burada bununla dot product'la e, kameranın arasında belli bir şey oluşturuyor. Atıyorum farkını hesaplıyor. Bu farkı da 45 derecelik kosinüsle
şeye sokuyoruz. Hani eğer bu bundan büyükse, yani 45 derecelik açının o kosinüsü buradaki 0 ile 1 arasındaki değerden büyükse tamam diyoruz. O zaman bu true olabilir yani. Karakter o yakın olan karakteri seç diyoruz kısaca. Bu biraz karmaşık evet, ama umarım anlaşılmıştır. Yani tamamen bize yakın olan karakteri seçiyor. Her türlü yakın olan karakteri seçecek. Şu şekilde. Mesela ben buradan gördüğünüz gibi ona bakıyorum ama bu da içinde olduğu için bu seçiliyor otomatikman. Bu tabi sizin değiştirip ayarlayabileceğiniz bir şey ama biraz zor tabi. Ben bunu, bu sistemi bu şekilde yaptım. Bize yakın olan karakteri seçsin diye. Tamamen bize yakın olan karakteri seçiyoruz şu kısımda. Tamam, şimdi buradan sonra hızlı hızlı gideriz diye düşünüyorum. Daha sonra burada işte bu durum, şurası true oldu. Ee, 45 derecelik, hatta biz bunu 180 yaptık. 180 derecelik açıda bizim karakteri buldu, düşmanımızı. Daha sonra bunu gelip bir adet daha branch'e sokuyoruz. Burada best product best dot product'ı alıyoruz, şuradaki -1'e ayarladığımız. Bu da bunun aslında ilk değeri. Şunun ilk değeriymiş gibi düşünün. Bunu burada tabii set edeceğiz çünkü daha. Burada best dot product, yani -1 iken, hiçbir şeyken, yani -1. Evet, doğru, aynen. Buradaki dot değerini alıyoruz bu 0 ile 1 arasında. Bunu -1 ile karşılaştırıyoruz. Hani -1 değil, yani bir şey buldu demek, artık -1 olmadığı için ondan büyük. O zaman tamam diyoruz, yine ilerleyebilirsin diyoruz. İlerliyor. Daha sonra biz temp closest enemy'yi alıyoruz. Temp closest enemy buradaki bizim oluşturduğumuz şu aktör tipindeki değişkenimiz. Buradan gelip bunu aktör yapıyorum. Bunları göstermedik ama inşallah yapabilirsiniz. Daha sonra işte buradan geldik, aktörü seçtik, object referans dedik. Buradan geldik, bunu tuttuk, koyduk, set ettik. Daha sonra ne yapacağız? Buradan hit aktörden ta işte geleceksiniz. Ya da bunu burada ayarlamışım ya, buradan çekmişim. Öyle de yapabilirsiniz. Ya da direkt şuradan da gelip bağlayabilirsiniz. Ben daha şey olsun diye böyle yapıyorum. Uzun uzun bağlıyorum. Spagetti oluyor ama anlatırken karmaşıklık olmasını engelliyor tabi. Mikrofon bir kapandı. Çok ses duymuyorum. Sadece konuşuyorum ya. Mikrofon kapanıyor. Ses duymayınca. Kulaklığa ses almayınca. Hemen ne dedik en son? Hit aktörü şurada, bunu set etmiştik buradan. İsterseniz gelip buradan alın, bağlayın. İsterseniz de oradan, şuradan benim gibi çekin ya da şundan çekin. Hiç fark etmez. Daha sonra bunu ayarladıktan sonra Best Dot Product'ı yine gelip buradan alıyorum. Set diyorum. Bunu daha sonra gelip buradan hop buraya bağlıyorum. Bu şekilde. Tabii şunu çekmişiz, daha güzel. Bu duruyor. İsterseniz şunu buradan gelip promote to variable diyerek yine şuraya ve buraya o şekilde, hani şuradan mesela bunu oradaki ayarladığınız şey gibi düşünün. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Hani kodu daha da böyle daha şey göstermek için, nasıl denir? Ya şu çizgilerden kurtarmak için kısacası. Ama ben öyle yapmıyorum çünkü videoda daha anlaşılır olsun diye. Onun dışında yine tabii bak, buraları falan da hep promote to variable yapabilirsiniz. Ama gerek yok. Compile save yapalım. Hiç değişiklik yapmadık ama niyeyse save'lettiriyor. Şimdi burayı ayarladık. Kodun ana bölümü bitti diyebiliriz. Buradan sonra bizim bu for each loop'ta completed kısmımız var. Bu completed kısmı artık diyor ki loop body bitti. Benim bir şeyler yapmam lazım. Ne yapayım? Burası boş olursa bir şey yapmaz ama bir şey olursa burada, buradaki kodu çalıştırır. Buradaki kod ne olacak? Öncelikle burada temp closest enemy diyor. Buradan, orada sol üstte mesela, burada ayarlamıştık artık. Bizim temp closest enemy'miz buradaki şeye bağlı. Hit aktöre bağlı. Kaybolduk. Heh, burada. Geldik. Buradan temp closest enemy'yi aldık. Get yaptık. Daha sonra buna sağ tıklıyoruz. Sağ tıkladıktan sonra convert to validated get diyoruz. Bunu burada bir kontrol edeceğiz. Sen valid misin değil misin? Bunu bu şekilde görmüş olduğunuz gibi completed'dan buna bağlıyorum. Daha sonra locked target diyor. Bunu oluşturmuştuk. Locked target'ı da artık burada
Geliyorum, set ediyorum. Kilitlendiğim artık bu temp closest enemy artık lock target. Aslında aynı şey ama farklı yerlerde kullanacağımız için bunu da şimdi locked target'a aktarıyoruz bunun verisini. Bu artık bizim kilitlendiğimiz karakterin, düşmanın verisini tutuyor. Daha sonra burada bizim get component by class diyor. Burada bu arada isLocked'ı ayarlayıp devam edebilirsiniz. Hani şu kısmı atlayıp ama atlamayacaksanız da şu şekilde nasıl gösterelim onu? Control space yapalım. Content, assets nerededir? FX'te olabilir. Görmüş olduğunuz gibi ben de şöyle sağ tıkladınız. Burada FX'e geldiniz. Niagara sistem dediniz. Daha sonra buradan ben burada ne yapmışım mesela belli olmuyor ama şunlardan birini yapmıştım. Bunlara tıkladınız işte create dediniz, isim verdiniz, bu kadar. Daha sonra işte mesela benden hangisidir? Şu mudur? Bakalım. Bu mesela. Bunu oluşturdum. Burada yaptığım bir değişiklik var mı? Hiç emin değilim. Burada çünkü bir şey var. Karakterin üstünde durmayabiliyor. Bir şey değiştirmeniz gerekiyor. Bu olabilir. Uniform olabilir. Şöyle gösteriyorum ayarlarını. Yani bu şekilde değilse bu şekilde yaparsınız. Ya da işte kendi materyalinizi de oluşturabilirsiniz. Daha güzel böyle ne bileyim. Daha farklı bir materyal. Görmüş olduğunuz gibi ben de bu şekilde. Hatta şu biri de gösterelim. Bu da birincisi. Bu da yeşil. Ha, bunu kullanmıyorum. Bunu göstermeye gerek bile yok. 2'yi kullanıyorum. Daha sonra default enemy'ye geldik. Buraya add kısmına tıklıyoruz ve buraya Niagara yazıyoruz. Niagara Particle System ekliyoruz bir tane. Şundan aynısından eklemiş oluyoruz. O da şu. Adını Target Lock Indicator yapmışım mesela ben. Daha sonra buradan Niagara System Asset kısmından geliyorum. Oluşturduğum o Niagara sistemi seçiyorum. Seçtim diyelim. Daha sonra burada bir değişiklik yapmamışım. Oto aktifi kapatacaksınız yoksa üstünde başlıyor otomatik. Burada tabii konumunu falan da ayarlamışım. Konumunu da ayarlayın güzelce. Daha sonra bakın başka bir şey var mı diye. Başka bir değişiklik yok. Ayarları görüyorsunuz zaten. Event Graph'ta da onunla ilgili bir şey yok. Sadece buradan ekledik o kadar. Şurası sizde olmayabilir mesela şu kısım özellikle. Çünkü bu şeyden geliyor bana. AI Health System diye bir komponentten geliyor. Yani şunu gösterebilir miyiz? Edit diyelim. Ya buranın içinden geliyor. Bunu da göstermiş olayım. İçinde Health System var kısacası. Çok da önemli değil öyle söyleyeyim. Basit bir health sistemi var. Bakalım. Kendi şeyini kullanıyor. Bu Apply Damage'dan gelen can şeyini kullanarak işte canını azaltıyor falan filan. Burada da şuraya ne Palm Sensing ekliyorsunuz bir tane. Gelip add dediniz. Palm Sensing. Buradan da işte karakterin takip etmesini falan ayarlayabiliyorsunuz. Merak edenler olduysa onu da göstermiş olalım. Daha sonra geldik. Get Component by Class. Yazarak alıyoruz bunda. Get Component by Class. Bundan mı? Aynen. Bundan şuradaki B'si küçük. Bunun bir de büyük olanı var herhalde. İşte şurada by class yazanı aldık. Şu şekilde yazanı. Daha sonra buradan işte Niagara System boşluk yok. Şuradan gelip Niagara Particle System Component'i seçtik. Daha sonra buradan Lock Target bizim target'ta düşmanımızı alıyordu bu. Buradaki değişkenle. Bunu geldik. Target'ımız artık bu diyoruz sana. Daha sonra işte bunu aktif ediyoruz. Bunu sonra bir de deaktif edeceğiz. Bunun sebebi e, optimizasyon diyelim kısacası. Daha sonra burada izlakta alıyoruz. Geliyoruz, bağlıyoruz. Bunu aktif ediyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Onun dışında şurayı şöyle geldik. Activate. Geldik, Activate'i aldık. Şöyle aktif ettik. Başka hiçbir şey yapmadık. Daha sonra Set Visibility var. Set Visibility. Şimdi hem aktif ediyoruz hem Set Visibility. Bunun sebebi kapatırken şey oluyor. O yüzden mesela buradaki ilk kısmı ilk başta göstermiştik. Yine aynı şekilde
get component by class aldık. Bu sefer buradan deactive yazdık. Deactivate. Daha sonra set visibility yine burada. Set visibility yazdık. Şurada new visibility e, tikli değil. Ama burada tikli görmüş olduğunuz gibi. Bunun sebebi şöyle. Karakteri seçimden çıktığımızda deaktive etmezseniz ya da sadece deaktive ederseniz o nokta üstünde kalmaya devam ediyor. Bunun set visibility'sini kapatıyoruz. Ne oluyor? Bunu en iyi şu şekilde gösteririz. Şuradan mı göstermemiz lazım? Aynen şuradan göstereceğiz. Tamam tamam. Geldik mesela seçtik. Üstünden çektiğimizde gördüğünüz gibi sadece deaktive etmek onun üstünden gitmesini sağlamıyor. Deaktif sadece kapatıyor ama onun süresi var. Yani bu Niagara sistemdeki şeyler süreyle çalıştığı için süresi bitince kayboluyor. O yüzden biz set visibility ile direkt kapatıyoruz. Bu sayede o yine deaktif oluyor belli bir süre sonra. Hem optimizasyon yönünden iyi hem de görüntü olarak da direkt kapanmış olduğu için sıkıntı yaratmıyor. Burada da bu arada kamera boom'dan şu enable kamera rotation lag'ı kapatıyoruz. Tamam, şimdi geri gelelim. Is locked yaptık. Bunları yaptık işte. Daha sonra ne yaptık? Orient rotation to movement. Bu şuraya rotation yazdığımızda şimdi benim karakterde şey de var. Farklı animasyonlar da var ama sanırsam fark etmez bu. Standart karakterlere aynıdır diye düşünüyorum. Değilse bunu ona göre ayarlarsınız. Buradaki kontrol e, rotation kısmını deneme yanılma yöntemiyle birazcık şey yapmanız gerekecek ama sanırsam aynıdır ya. Animasyonlar farklı olsa bile bende çünkü lokomasyon sistemi var. Bu şekilde Orient Rotation to Movement'ı buna alıyorum ve bu sayede karakterim düşmana doğru bakıyor. Yani ben hareket ettiysem normalde şey oluyor ya şu yani şu kısım. Şu an görmüş olduğunuz gibi karakteri WASD ile istediğim yöne çevirebiliyorum. Ama kilitlendiğimde yani bu şekilde. Sadece ona fokuslu. Karakterin suratı işte. Anladınız. Tamam, buradan sonra devam ediyorum. Kamera boom'u aldım şuradan. İşte sizde farklı olabilir. Kameranın bağlı olduğu şey. Spring arm. Bunu buradan lag'ını aktive ediyorum. Bu lag'da ilk karaktere fokuslandığınızda bir anda böyle şey olmasın diye, yani bir anda dönmesin diye kamera lag'ı aktif ediyoruz. Bunu kapatıyoruz sonra zaten. Daha sonra geliyoruz buraya. Set timer yazalım bir. Set timer by function name. Bu noda ekliyoruz. Bu bizim event tick dediğimiz olayı kendimizin yani kendi başımıza yapmamıza sağlıyor. Gidip hani event tick'in içinde yapmıyoruz. Event tick değil. Event tick. Bu event tick bizim oyunda her tick'te, yani aldığımız her FPS'in mesela 100 FPS alıyoruz ya, saniyede 100 kere o kodu çalıştırıyor demek. Yazıyor zaten. Every frame diyor yani. Bunu kontrol edebilmek için biz buradan set timer by function name yapıyoruz ve bunu burada ayarlıyoruz. Şunun ayarları var. Şimdi burada şöyle bir adet nerede abi? Geldik, bir adet custom event oluşturduk şu şekilde. Custom event. Buraya işte adına update log yaptık biz. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hiç fark etmez isim. Sadece o ismi gelip buradaki function name'e yazmanız gerekiyor. Daha sonra time en önemli değer. Mesela bunu 0.1 yaparsam looping de işaretli olacak %100. Çünkü bu sürekli çalışması gerekiyor. Aktif olduğunda 0.1 de o 0.1 de şu an aslında gayet iyiymiş ha. Ama ben fark ediyorum. Siz fark etmiyor olabilirsiniz. Bir tık böyle şey e, nasıl denir? Çok pürüzsüz hareket etmiyor o kamera. O kamera birazcık şey. Rotasyonu ekledikten sonra büyük ihtimalle böyle olmuş ama tamamen size kalmış. Mesela 0.1 demek biraz daha yavaş demek. Mesela 0.01 her 100 frame'de demek işte. 0.02 100'ü işte 2'ye bölün. 50 frame'de demek. O şekilde düşünün yani.
Şuradaki değer bizim event tick'imizmiş gibi düşün. Event tick nasıl her frame'de ise bu da 0.02 tick'te çalışıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Looping'i de aktif ettik. Daha sonra geliyoruz. Update custom event'i oluşturmuştuk. Daha sonra buradan yine geliyoruz. Branch alıyoruz. Branch'te ne yaptık? Islog'da aldık. Buraya branch yaptık. Hemen geldik bunu. Yapıştırdık buraya. Kontrol ettik. İşte islogged aktif mi? Islogged aktifse burada ne yapıyoruz? Bizim sistemi çalıştırıyoruz. Ama sistemi çalıştırmadan önce yine bir valid kontrolü yapmamız gerekiyor. Geldik log target'ımızı aldık. Daha sonra buraya gelip is valid yazıyoruz. Buradan utilities'deki function'ı alıyoruz. Bunu tabii şu hani şey de yapabilirsiniz. Şunu da alabilirsiniz. Bilmiyorum niye böyle yapmamışım da. Geldik sağ tıkladık. Şeye çevirdik. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu niyeyse böyle yapmışız işte. Locket target dedik. Object is validliğini kontrol ediyoruz. Valid mi? Validse geliyoruz. Buradan bizim sistemi çalıştırıyoruz. Valid değilse buradan log target'ı boşa alıyoruz. Yine is logged'ı false'a çeviriyoruz ve bu durumu kapatıyoruz. Yani buradaki update log'u kapattığımız şey şu. Geldik. Clear timer by function name yazdık. Daha sonra buraya da buradaki fonksiyonun adını yazıyoruz. Yani update log. Evet, true'ysa dilim damağım kurudu tabii şu an. Buradaki branch buradaki durumu karşılıyorsa yani validse bu durum bizim artık bir branch daha yapıyoruz. Buradaki kontrolümüze geliyoruz. Buradaki kontrolümüz ne? Hemen bakalım. Eğer kilitli olduğumuz karakterin konumuyla bizim kendi karakterimiz arasındaki mesafenin farkı log distance'daki mesafeden büyükse o zaman burada true branch'ine gidiyoruz. Şimdi bu ne işe yarıyor? Umarım anlatabilmişimdir. Buradaki 3000 değerinden fazla hani 3000 birimden geriye doğru gittiğimizde otomatik olarak buradaki durum ne oluyor? Kapatılıyor. Bunu da hemen göstermek istiyorum. Şu an bağlandık mesela. Gidiyorum. 3000 birim gittiğimde görmüş olduğunuz gibi burası 3000 birimmiş. Hatta şöyle yaklaşık olarak gözüküyor. Şöyle buradan bağlanabiliyor muyuz? Yani şurası 3000 birim. Biraz daha geri gidince işte 3000 birim kadar otomatik kopuyor. Zaten şurası çalıştı gördüğünüz gibi. Burası bizim sıfırlama yerimiz. Şimdi buradan bahsedelim. Daha sonra sistemin ana yerine geleceğiz. Locket target. Geldik yine locket target'ımızı boşa aldık. Is kapattık. Clear timer by function name. Yine yazdık clear şey diye. Clear timer by function name. Daha sonra bunu bağlıyoruz. Bunu bağlamıyoruz. Update log. Şurayı yazıyoruz. Daha sonra işte kameranın şeyleri vardı. Orient rotation to movement. Burada açmıştık ya. Nerede abi? Şurada açmıştık ya. Bunları tam tersine alıyoruz ki normale dönsün. Yaptığımız her şeyin tam tersini yapıyoruz kısacası. Kapatma kısmında. Daha sonra işte hit aktörü alıyoruz. Hit aktörü de burada şu sebepten dolayı almışız. Buraya mesela ta buradan şuradan çekmek istemediğim için gelip şeyden almışım. Buradan bir tane şey atamışım değişken. Daha sonra bunu buraya gelip kontrolle bırakmışım gibi düşünün. Bir tek burada kullanmışız niyeyse. Umarım anlamışsınızdır yani. Yine gelip buradan Niagara Particle sistemi seçtik. Daha sonra buradan bu sefer deaktivi çağırıyoruz. Üstündeki şey gitsin diye indicator. Yine set visibility yazıyoruz. Buradaki visibility check'ini kaldırıyoruz. İşaretli değil. Daha sonra rotasyon lag diyor. Bu da kameranın lag şeyini açıp kapatıyor. Şuraya gelirseniz zaten lag yazdığımızda enable kamera lag'ı otomatik aktif ediyor. Bu şekilde burada da kamera lag'ı kapattık. Şimdi artık buradaki false'a gelebiliriz. Yani valid durumundan sonra artık sistemi çalıştırdığımız kısım. Burada direkt geliyoruz. Tak. Set control rotation. Bu karakterin o şeyin kameranın kilitlenmesine artık olanak sağlayan not bu.
Buna geldik. Get player controller'ı bağladık target olarak. Daha sonra buradan new rotation'a r interp to. Bunu çağırıyoruz. Burada tabi kamera smoothing'i interp speed'e bağlayabilirsiniz. Ama zaten sıfır olduğu için bağlamasanız da olur. Daha sonra buradan get world delta second buraya bağlıyoruz. Get world delta second. Bunu buraya bağlıyoruz. Daha sonra buradan target kısmına make rotator yapmışız mesela. Bunu buraya aşağı çekmişiz. Current kısmı şuymuş arkadaşlar bakın. Onu aşağı koymuşuz ama. Get actor rotation current'a bağlanacak. Daha sonra target'tan da çektik ya. Buraya make rotator yazıyoruz. Burada make rotator bizim target'ı split yapmışız gibi düşünün. Split yaptığımız için burada X, Y ve Z'yi seçebiliyoruz. Bu da ne işe yarıyor diyecek olursanız bunları artık sileyim. Şuradan devam edelim. Bunu nasıl anlatırız ya? Şu şekilde anlatırız. Bağla, gel. Bu first person'da da çalışıyor bu arada ama yani third person template ile çalıştığınızı düşünerek bunu şey yapıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi zıpladığımda da karakter otomatik ona dönülü. Bu Y yani şurada Y pitch Z yav yazıyor ya. Bu bununla alakalı mesela. Y'yi bağlamazsam bu böyle olmaz mesela. Göstereceğim onu da. Z de bu zaten. Direkt dönüş rotasyonun yavını alıyor. Şunu hemen kapatarak gösterelim. Bağladık mesela. Şu anda dönmüyor gördüğünüz gibi. Sadece şu yatay eksende rotasyonda çalışıyor. Y'de çalışmıyor. Rol dediği de kameranın şöyle şey olduğunu düşünün. X veya Y ekseninde e, rotasyon ettiğini düşünün. Yani rolle aslında işimiz yok kısacası. İşte burada Y ile Z'yi bağlayacağız sadece kısacası. Onu şey yaptınız, anladınız. Burada bu break rotator nereden geldi diyorsunuz. Bu da find look at rotasyon yazıyoruz buraya. Bunu da alıyoruz. Daha sonra buraya da break rotator yazıyoruz. Break rotator. Güzel okuyalım. Bunu işte geldik şuna bunu da buna bağladınız. Hemen bunu da siliyoruz. Burada start ve target kısmı var. Target kısmı gördüğünüz gibi şuradan bağlamışım. Bu locket target yani. Şu yani kısacası. Bunu bağlayacaksınız buraya. Daha sonra start'a da get actor location. Bizim karakterin konumunu almışız. Bizim karakterin konumunu kitlendiğimiz karakteri ayarlıyor kısacası. Yani bu asıl sistemin çalıştığı mekanik burası. Daha sonra neyimiz var? Burada mesela karakterin kilitli olmadığı durumda bir şey var burada. False aslında bir şey koymanıza gerek var mı? Yok sanırsam ama yine burada sistem çalışmadığı durumda da hani bunun olduğuna emin olalım. Geldik ne yaptık? Yine buradakilerin aynısı birebir aynısı sanırsam. Bunları geldiniz şurayı kopyaladınız komple. Sonra buraya yapıştırabilirsiniz. Mesela burada birkaç bir şey yok sanırsam. Ha, mesela şunları yapmamışız. Değil mi? Aynen mesela bunu koymamışız. Geliyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bunu buraya bağlıyoruz. Bu şekilde ayarlamış olduk. Ee, Anlatmadığımız bir kısım var mı? Sanırsam yok. Şöyle şuraya gelelim. Burada target lock ayarladınız. Clear timer by function name. Bunu ilk başta söylemedim ama artık biliyorsunuz ne olduğunu. Daha sonra orient rotation to movement, controller desired rotation bunlardan da bahsettik. Ben kamera lock şey yapmadığım için, normal kullanmadığım için bunu kapatıyorum ama target sisteminde açıyorum bunu. Çünkü kameranın dönmesi için daha yumuşak dönmesi için gerekli. Onun dışında ne göstereceğim? Burada mesela buraya karakterimizin şuradaki self kısmına tıkladığınız komponentlerde buraya rota yazdığımızda görmüş olduğunuz gibi benim karakterin rotasyon ayarları bu şekilde. Hani orient rotation to movement açık.
Şurada da yavda mesela şu açık olabilir sizde. Ben bunu kapattım. Çünkü bende farklı bir sistem var sanırsam. Bakalım bu şu anda çalışıyor mu? Şu an çalışıyor. FPS'te de çalışıyor bende bu. Tamam, sıkıntı yok. Açık kalabilir. Yani çok fark etmiyor demek ki o. Şu anda görmüş olduğunuz gibi artık şeyimiz bağlı. Burada şu daha geniş alan taranıyor kısmından bahsetmek istiyorum. Çünkü Elden Ring Night Rain'de falan bu var herhalde. Sanırsam ilk, yani Elden Ring'in ilk oyununda da vardı. Şuradaki kısmı şu anda buna geçireceğim ve bunu bir görmenizi istiyorum. Sadece şurayı şuna bağlayacağım. Burayı da buna bağlayacağım. Biraz karışmış gibi duruyor ama sadece şuradaki Sphere Trace yerine bunu aldım gibi düşünün. Burada da sadece Get Actor Location'ı alıyorum. Yani ekranın ortasına falan çekmiyorum. Direkt karakterin bulunduğu noktada. Bunun radyosu bu arada 100 diye söylemiş miydim bilmiyorum ama 100 işte. Yine palm klası falan filan ayarlı. Bunun radyosunu 2000, Half-Light'ın da 50 yapmışım. Tabi siz arttırabilirsiniz. Bu neye işe yarıyor? Hatta bunu şöyle bir 4000 yapayım çünkü şu an lazım. Bu bizim şu işimize yarıyor. Şu anda göreceksiniz zaten. Şöyle ortaya geleyim. Tak bastım. Abi tabii şey açık değil. Hemen onu açalım. For duration yaptım. Geldim ortaya. Tak bastım. Görmüş olduğunuz gibi kocaman bir alanda tarama yaptı. Karakterim isterse arkasını isterse önünü neresine dönerse dönsün. Bu gelip en yakın konumdaki, bakın şu an en yakın buna yakınım. Geldim mesela şuraya geleyim. Şu an şuna yakın olduğum gayet açık. Onu alıyor işte şurada, onu alacak bu sefer. Hani kameraya değil de mesela ben böyle bakıyorum. Tamam mı? Ama buna bakıyorum. Hani burada duruyorum. Şey olarak, yakınlık olarak bundayım. Ama ona bakıyorum diyelim. Gene gelip buna kitlenecek. Bunu nerede kullanacağınızı göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi daha geniş alan taranıyor diye bir bölüm vardı. Bu işte buradaki kısım bu olabilir. İşte buradan sonra demek istediğim, burada aynı sistemi ayarlıyorsunuz. Bu sefer kapsül trace'le ayarlıyorsunuz. Eğer baktığım yönde herhangi bir düşman yoksa bunu çalıştırıyor ve bu da otomatikmen en yakındaki düşmanı seçiyor. Basit bir şekilde anlatımı bu olacaktır. Yani basit bir şekilde tanımı bu olacaktır. Kısacası onun dışında göstermem gereken bir şey kaldı mı diye bir bakayım. Evet dostlar, bahsetmediğim kısmı sonunda buldum. Şimdi bizim, burası değil tabii ki, bu kamera değişimi. Bizim kamera inputumuzda, yani sizde standart projede bu şekildedir. Değilse de zaten nasıl yapılacağını biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Burada mesela şu yoktur normalde. Şunu yok sayın, direkt buradan bağlanır. Burada biz ne yapıyoruz? Hemen göstererek şey yapmak istiyorum. Bunu mesela kaldırdık. Direkt onu yaptığınızda o şu şekilde olacak çünkü kilitlendiniz. Eğer mesela şu şekilde kamerayı hareket ettiğinizde sağa sola gidebiliyor. Hani bu şekilde mesela aslında fena değil. Ama mesela fareyle atıyorum saldırı mesela bende var, göstereyim. Fareyle mesela saldırı yapacağım ya. Mouse'u da sağa sola çekiyorum otomatik olarak, hani refleks olarak diyelim. Bu şekilde kilitliyken kötü bir görüntü oluyor. Evet, mesela tekrardan geldi mesela. Hop, ben bunu sağa sola çekerken görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hani şunu yapabiliyorum. Birazcık kötü bir görüntü. Benim tabii karakterde bir de şey var. Onda da sıkıntı yaratıyor. O yüzden geldik. Islock'ta aldık. Buna ben not boolean ekledim. Çünkü branch'te true'dan çekebilmek için. Not boolean eklerseniz burada true'dan çekeceksiniz. Eklemezseniz false'dan çekeceksiniz. Ben not boolean'ı eklediğim için hop true'dan çekebilirim. Daha sonra compile save yaptığınız yine kamera input'un olduğu kısma, işte şu anda mesela kameranın herhangi bir rotasyonuyla oynayamıyorum. Hani ne yukarı ne aşağı. Görmüş olduğunuz gibi kamera tamamen sadece karaktere odaklı.
bir şekilde duruyor. İsterseniz tabii mesela left right up down için farklı şekilde yapabilirsiniz. Mesela left right yapabilsin ama up down yapamasın gibi düşünün. Bunun için tabii ne yapacaksınız? Buradan ya bunu şuraya alırsınız ya da işte bu up down kısmını başa alırsınız. Hani bunu şurada değil de önce bu olur. Ondan sonra branch olur. Ondan sonra left right olur gibi düşünün. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben hemen bakayım anlatmadığım bir şey kaldı mı kalmadı mı diye bir bakıp geleyim. Evet dostlar, sanırsam anlatmadığım bir yer kalmadı. Bu videoluk bu kadar olsun. Onun dışında yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Önceki videolara atılan yorumlar var. Yorumlar tabi bu işi daha iyi yapmamı sağlıyor diyebilirim. Birazcık şey veriyor, moral, motivasyon veriyor. Yorum yaparsanız sevinirim. Buraya kadar zaten izleyen varsa onlara ayrı teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Onun dışında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu sistem tamamen geliştirilebilir bir sistem. Geliştirip eğer şey yaparsanız Discord sunucuma bekliyorum. Orada gelip işte anlatabilirsiniz. Ya da takıldığınız bir yer olursa orada bana sorabilirsiniz. Ya da işte şurası niye yapıldı falan diye merak ediyorsanız ya da işte şurayı anlamadım yine gelip sorabilirsiniz. Discord'da ya da yorumda yazarsanız yine hiç fark etmez, açıklarım ben. Onun dışında ne diyecektim? Bu sistemin tabii bir gelişmiş şeyi de olacak. İkinci videosu olacak diyeyim. Öyle şey yapalım. Bu benim mesela şu anda Xbox kontrolcüm var. Şöyle açıldı mı? Bağlanırsa. Normalde mesela Elden Ring'de nedir? Geldi. Şu an mesela kontrolcüyle de ben bunu şey yapabiliyorum. Kontrolcünün bu sağ analoğunda sağ tarafa ittirdiğimde mesela Elden Ring'de falan o tarz oyunlarda hedefi işte değiştirebiliyoruz. Yakınında işte hedef varsa ona geçebiliyoruz. Bu sistemi bir sonraki videoda yapacağım. Eğer tabii farklı bir sistem isteyen varsa işte ne olabilir ne olabilir? İşte aklıma bir şey gelmedi, işte atıyorum bu sistemde şöyle bir şey de olabilir şeklinde ya yorum yazarsanız yine onun da bir içeriğini çekeriz. Onun dışında farklı bir oyun vardır, işte o oyunda bir mekanik vardır. Onların da videosunu ya da yazılı olarak yazarsanız ya da Discord'a gelip video atarsanız onların da sistemini Unreal Engine 5'te yapmaya çalışırım. Ee, Onun dışında bu kısım çok uzadı. O yüzden kısa kesiyorum. Kısacası istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Onun dışında abone olmayı unutmayın. Videoda like atarsanız sevinirim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.